Gözlem gücü, soru ve sorunları çözmenizde en büyük yardımcılarınızdan biridir. Soruyu doğru anlamak gözlemin bir parçası olduğu gibi, içinde bulunduğunuz kötü durumdan çıkmak için bir yol ararken, elinizdeki imkanları gözden geçirmeniz de gözlem konusuna girer. Gözlem gücünüz iyi olmadan zekanızı yeterince kullanamazsınız. Bu videoda size soracağım soruları iyi düşünün ve cevaplayın. Verdiğiniz cevapları yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Şimdi bu resimleri iyice gözlemleyip, inceleyerek cevap vermenizi istiyorum. Çağatay macera dolu bir tatil planlamıştır. Uzun bir yolculuktan sonra Afrika'ya varır. Burası hayal ettiğinden bile sıcaktır. Başına şapka takıp, güneş kremi sürüp, yanına yeterli miktarda su alır, yürüyerek ilerler. Önünde iki seçenek var. Ya birinci resimdeki yerde ya da ikinci resimdeki yerde konaklayacak. İki alan arasında 300 metre var. Alana vardığında saat 14. Çağatay nereye giderse Afrika'nın ilk günü olduğu için daha güvende olur. Cevap resim 1. Doğru cevap verebildiyseniz birinci resimde zararsız kuşların bulunduğunu, ikinci resimde ise bir yırtıcının saklandığını görmüş olmalısınız. İşte gözlem gücünün önemi. Doğru cevap veremediyseniz Çağatay'ın başı dertte demektir. Eğer soruda saklı vahşi hayvanı bulun denseydi tüm fotoğrafı piksel piksel inceleyecektiniz. Fakat uzun ve dolambaçlı bir sorudan sonra artık fotoğraftaki tehlikeyi fark etmemiş ve sadece soruya yönelmiş olabilirsiniz. Belki de kayalıkların ilk gün için tehlikeli olduğunu düşündünüz. Ama otlar arasına gizlenmiş bir kaplandan daha tehlikeli ne olabilir ki? Daha dikkatli olun. Yukarıdaki bilgilere göre C kaçtır? İşte cevap bu. Soruya doğru cevap verdiyseniz soyut değerleri mantığınızla birleştiriyor, kolayca çözüm bulabiliyorsunuz demektir. Siz zeki birisiniz. Soyut düşünme kabiliyeti herkesin başarabildiği bir şey değil. Siz ender rastlanan nadide insanlardansınız. Soruya doğru cevap veremediyseniz işlemin nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Endişelenmeyin. Bu tür sorularda artı eksi işaretli sayılar birbirini götürüyor. 2 adet aynı sayı kalıyor. A sayısını bulunca gerisini bulmakta pek vakit almıyor. Şimdi nasıl yapıldığını anladınız. Diğer soruya cevap vereceğinize eminim. Ahmet, İzmir'den Çanakkale'ye 2 gün 18 saat 15 dakika süren yürüyüşle varmıştır. Çanakkale'den Bursa'ya ise 1 gün 6 saat 24 dakikalık yürüyüşle daha kısa sürede varmıştır. Bursa'dan ise İstanbul'a 9 saat 16 dakikalık yürüyüş yapmıştır. Ahmet toplamda kaç saattir yolda? Cevap 110 saat 35 dakika. Doğru cevap verdiyseniz 60 dakikadan fazla olan süreyi dakika olarak kenara yazıp 1 saat olarak hesaba eklediniz. Her 24 saat bir gün olduğuna göre 24 saatten fazla olan saat sayısını güne tamamladınız. Bravo! Bu sorunun da üstesinden geldiniz. Zekisiniz. Doğru cevap veremediyseniz bu işlem türüne göz atmanızı tavsiye ederim. Her şeyin bir mantığı vardır. Kavradıktan sonra hızlıca çözeceğinize eminim. Matematik bilginizi geliştirin ve bol soru çözün. İstanbul'un fethinden sonra padişah ve ailesi Ayasofya'nın hangi bölümünde ikamet etmeye başladı? Harem, kütüphane, Sıbyan Mektebi, hiçbiri.
Ayasofya fetihten sonra cami olmuştur. Padişahlar ve aileleri hiçbir zaman Ayasofya'da yaşamamışlardır. Soruya doğru cevap verdiyseniz dikkatiniz açık ve bu tür soruların mantığını çözmüşsünüz demektir. Soruya doğru cevap veremediyseniz yaşadığınız anlam karmaşası anlaşılabilir. Endişe etmeyin. Detaylara daha fazla inerseniz skorlarınızı yükselteceksiniz. Soruyu iyi anladığınızdan emin olun. Doğru yaklaşımla cevabı bulacağınıza eminim. Bir sıraya göre dizilen zehir, hamak, merdiven kelimelerinden sonra hangi kelime gelmelidir? Raket, kamera, delhis. Doğru cevap raket. Her kelime bir öncekinin 3. harfiyle başlamıştır. Dolayısıyla 4. kelime R harfiyle başlayan herhangi bir kelime olabilir. Soruya doğru cevap verdiyseniz nasıl bir sıralama yapıldığını fark ettiniz demektir. Siz öğeler arasında bağlantı kurup yeni yaklaşımlar getirmekte uzman birisiniz. Çabucak soruyu analiz ediyor, alternatif çözümler ve yöntemler geliştiriyorsunuz. Soruya doğru cevap veremediyseniz bu tür sorularda 2 noktaya dikkat edin. Sıralanmış öğeler ya genel bir kurala bağlıdır, haftanın günlerinin ilk harfleriyle başlayan kelimeler gibi, ya da bu soruda gördüğünüz gibi birbirleriyle net bir bağlantıları vardır. İkinci tip soruları çözmek daha kolaydır. Yine de tecrübe gerektirebilir. Soru çözmeye devam edin. Birçok yeni yöntem öğreneceğinize eminim. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Merak'tan videosu seçin ve izlemeye devam edin.